Bir fizik kuramı yalnızca bir varsayım olmak bakımından her zaman koşullu ve belirsizdir. Deney sonuçları sayısız kez kurama uygunluk gösterse de bir sonraki deneyin sonucunun kuramla çelişmeyeceğini hiçbir zaman kesin olarak ifade edemezsiniz. Bu sözler dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'e ait. Meseleler programına Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Genel olarak programlarda bilimsel içerikler konuşulduğunda hep buluşlar, başarıya, üne kavuşmuş konular konuşulur. Fakat biz bugün bunun tam tersini yapacağız. İsimlerine aşina olduğumuz çok önemli bilim insanlarının düştükleri yanılgılardan ve bilim dünyasında uzun süre kabul görmüş büyük yanlışlardan bahsedeceğiz. Peki kiminle? Fizikçi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkcan Özcan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Geldiğiniz için, daveti kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size. Ne zaman arasam yoğunum diyorsunuz. Ankara'dayım, yurt dışındayım. Sizi çok mu çalıştırıyorlar hocam? Buradan yetkililere seslenelim mi? Ne diyorsunuz? Ya ben seviyorum çalışmayı. Kimseyi suçlamıyorum, kendi hatam diyelim. Gerçi nasıl çalıştırmasınlar? Yani sizin CV'nize bakan bir insan sizi faydalanabildiği kadar faydalanır sizin gibi kıymetli bir isimden. Sizi bilmeyen yoktur. Camiada fizikle ilgilenen birinin sizi bilmemesi mümkün değil. Ama ben birazcık CV'nizden bahsetmek isterim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çift anadal yaptınız. Hem fizik bölümünde hem de elektronik mühendisliğinde. Doğru mu? Doğru. Doktora çalışmasını ABD'de gerçekleştirdiniz. Stanford Üniversitesi'nde değil mi? Çalıştığınız laboratuvarın da çok havalı bir ismi var. SLAC değil mi hocam laboratuvarınızın ismi? Evet, Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi. Aa, çok güzelmiş. Oradan sonra İsviçre'ye gidiyorsunuz. CERN'e. Evet, orada da aslında bir sene Londra'da, sonra ardından Cenevre'ye. Atlas deneyinde ne kadar çalışıyorsunuz? Yani 2006'dan beri kesintisiz Atlas'tayım. Yani hala Çalışıyorsunuz. Ama evet, 2011'de de Türkiye'ye kesin dönüş 2011'de yapıyorsunuz. de evet Boğaziçi'ne geldim. Boğaziçi'nde ne kadardır çalışıyorsunuz? 11'den beri mi? Yani 2011 Ocak, sanırım 3'te mi ne başlamıştım. Yakında demek ki 13 sene dolmuş olacak. Maşallah. 2017'de de profesör oluyorsunuz. Çok güzel. Sizinle daha önce editörlük zamanında bir sürü program yaptık. Şimdi de böyle bir program yapmak kısmetmiş bizim için. Şimdi hocam çok büyük isimler var sizin camianızda. Örnek veriyorum Einstein. Yani belki dünyanın en önemli, en bilinen, en popüler denklemi deyince Einstein akla gelir. Görelilik kuramı deyince Einstein akla gelir. Ama Einstein gibi isimlerin bile bazı kuramlarda yanılgılara düştüğünü görüyoruz. Ya da elektrik deyince aklımıza ilk herhalde Edison gelir değil mi hocam? Evet. Müthiş bir mucit. Ama o bile bazı varsayımlarıyla çok büyük bir ters köşe oluyor. Hatta bu ekonomik hayatına da çok yansıyor. Nereden başlayacağız bilmiyorum. Hatta Nikola Tesla'yı karşısına alıyor. Evet. Tesla diyorsunuz, o da başka konularda büyük yanılgılara düşüyor. Bir makale okudum, hatırlıyorum, Tesla'nın 7 büyük yanlışı diye. Ki onlardan bir tanesi de nükleer enerji sanırım. Evet. Bilimsel yanılgılardan bahsedeceğiz. Bu bildiğimiz çok kıymetli, bilim dünyamıza çok şey katmış, günlük yaşantımıza teknolojik olarak, bilimsel olarak bugünkü kaliteye ulaşmasında fazlasıyla emeği olan isimlerin düştüğü büyük yanılgılardan başlayacağız. Sizce en fazla izleyicilerin ilgisini hangisi çeker? Hangi isimden başlayalım, ne dersiniz? Ya şimdi aslında şöyle bir şeyle başlayayım isterseniz. Bu isimlerin hepsi hakikaten bizi düşündürecek. Bugünle ilgili de, kendi hayatımızla ilgili de bazı yol çizmemize fayda sağlayabilecek örnekler olan kişiler. Ama isterseniz şöyle bir geri adım atarak başlayayım ben. Bu bireylerin yaptıkları yanılgılar aslında çok doğal. Çünkü bilim yanlış yapmaz diye bir şey yok kesinlikle. Genellikle şu var yalnız, bireysel olarak bizim çabalarımızın haricinde kolektif olarak oluşturduğumuz bir bilim kütlesi var diyelim. O kütle zamanla kendi kendini daha az yanlışa götürecek şekilde kurgulanmış durumda. Dolayısıyla biz birey olarak gelip de bir şeyleri, o anki bilimi en iyi kavradığımız, düşündüğümüz durumda bile o bilgiyle yaptığımız yorumlar bazen sonradan çok ters köşe olabiliyor. Bu ters köşenin bir kısmı bazen haklı ters köşeler diyoruz. Şimdi mesela ben dönüp bakıyorum, işte Einstein ya da işte Tesla ya da Edison niye bu hatalar yapmışlar? Ya da nasıl olmuş da böyle ters köşe düşmüşler? Aslında çok doğal, çünkü insanlar. O yüzden de bu örneklerin herhangi biri istiyorsanız şeyle başlayabiliriz. İşte mesela Edison'la işte Tesla karşılıklı bayağı bir kapışmışlar. Ama şuna bir yanıt vereyim. Tabii ki bilimin doğasından dolayı bu yanılgılara düşmüşler. Ben böyle bir tümevarım yaparız diye düşünüyorum ama siz hemen kendi camianızdaki isimleri hemen korumaya aldınız hocam. Hemen önce bir savunayım dediniz tamam, onları. Evet ya şimdi şöyle, yani hayır, aslında benim kimseyi savunmak gibi bir tarafım yok. Gelin şeye başlayalım. Tesla ile Edison birbirine neden düşüyorlar? Şimdi bu arada bunun bayağı bir tarihsel ismi falan bile var. Akım savaşları dönüyor buna. Direkt akım mı, yoksa işte
alternatif akım mı diye. Bunun önce en kaba haliyle bakacak olursak 1800'lerin başında biz böyle elektrik ve manyetizma mevhumlarını, olgularını oynamaya başlıyoruz. Bildiğimiz olgular ne? Elektrikle ilgili bildiğimiz şeyler işte saçımıza bir şey sürüyoruz, dokunuyoruz, işte kağıtları çekiyor falan gibi şeyler. Hatta o dönem komik şeyler işte çorabını uzun böyle çorap giyiyormuş. O zaman erkekler de uzun çorap giyiyormuş. Çorabınızı çıkarıyorsunuz. Çıkarttığınızda iki tane ayağı birbirine uzaklaşıyor. İşte orada elektriklerin falan. Bu tür şeyleri oynayarak başlıyoruz. 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı. Bir de bir yandan işte pusula icat edilmiş. Pusulanın yanına getirdiğimizde onun yönünü çevirebilen bazı maddeler var. Mıknatıs diyebileceğimiz. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlamaya çalışmanın ardından bu epey bir zaman alıyor tabii. Bir sürü deneyler vesaire. 1800'lerin sonuna geldiğimizde artık o oyunla başlanan hikaye bir full teknolojiye dönüşüyor. Ve o teknolojiyi de ilk başta tırnak içerisinde paraya çevirebilecek, ticarileştirebilecek insanlar da işte bu Edison, karşısında da Westinghouse diye birisi. Westinghouse da Tesla'nın arkasındaki nasıl diyelim sponsoru diyelim. Teknik anlamda Tesla ile Edison yarışıyorlar. Ticari Ama sonradan anlamda da geçiyor değil mi? Normalde bir birlikte oldukları bir dönem de var. Tabii yani sonuçta bu arada şöyle bir şey var. Bu hep beraber yapılan bir keşfin sonucu olduğu için bir şekilde bu insanlar birbirle etkileşiyorlar. Edison işte Tesla'yı alıyor, sen benim için çalış diyor, sonra Tesla ondan bozuluyor aralarında. Yani bunlar tabii hepimiz insan olduğumuz için insan sürtüşmeleri de oluyor. Bir noktada Tesla ikna edemiyor Edison'u ve Westinghouse çıkıyor Tesla'ya diyor ki gel benim şirkete ya da işte benle birlikte iş yap. Biz burada bir karar alalım. Şimdi o yolculuğun içerisinde elektrikle ilgili keşfettiğimiz şeylerden birisi elektriğin akabiliyor olduğu. Zaten hani günümüzde de akım kelimesi oradan geliyor. İlk zamanlarda elektriği sıvı zannediyoruz. Bakın bu da başka bir bilimsel diyelim ki hata diyelim. Ondan sonra elektriği olduğu gibi anlamıyoruz. Elektronlar diye bir şeyden haberimiz yok. Onların hareketinden haberimiz yok. Elektrik dediğim şey bir sıvıdır. O sıvı akar diye hayal ediyoruz. O arada da iki farklı akış modeli var. Bir sanki elimizde bir boru var. Borudan su hep aynı tarafa doğru akıyormuş yöntemi. Diğeri de borunun içerisine verdiğimiz suyu sürekli bir bu tarafa bir bu tarafa bir çeşit bir pompayla bir çekelim bir itelim. Bir çekelim bir itelim şekli. Bunlardan bir tanesi işte tek aynı taraf olduğu için doğru akım diyoruz. Öbürüne alternatif akım diyoruz. Şimdi Tesla ile Edison arasındaki kavga diyelim. Nereden çıkıyor? Birisi bunun doğrudan akımın daha verimli bir enerjiyi iletme yöntemi olduğunu iddia ediyor. Diğeri de öbürünün. Ve ondan sonra ayrı ayrı cihazlar geliştiriyorlar. Doğru akım üretebilecek olan jeneratör biraz daha farklı, biraz daha kompleks bir sistem ama işte daha basit olduğunu iddia ediyor Edison. Sonra olay işin içerisine para da girdiği için daha da yukarılara tırmanıyor. En sonunda da Edison kalkıp diyor. Bu bayağı tehlikeli bir şey. Bunların yaptığıyla işte insana elektrik verirsiniz çarpılır ölür falan diye böyle ilginç bir şeyler yapıyorlar. Kara propaganda yapıyor yani. Acayip kara propaganda oluyor ondan sonra. Ama sonrasında ne kazanıyor? Tesla'nın tarafı kazanıyor. Ve kazanmasının aslında teknik, gerçek, fiziksel sebepleri var. Yani bence bu hikayenin yani böyle bir hikayenin bir anlamda tatlı olan kısmı bireyler ne fikirleri iddia ederlerse, savunurlarsa savunsunlar uzun vadede doğanın tercih ettiği şey kazanıyor. Yani belki de bilimin en güzel şeyi bu. Niye mesela Tesla kazanıyor? Evet arkasında Westinghouse olduğu için de kazanıyor. Parada olduğu için bilmem ne olduğu için ama en önemli nokta şu. Bir yerden bir yere elektrik enerjisini taşımak istediğinizde özellikle uzak mesafelere diyelim biz şimdi Keban'da ya da Atatürk Barajı'nda elektriği ürettik. Onu Ankara İstanbul'a taşıyacağız değil mi? Uzun uzun kablolar gerekecek hatlar. O hatlarda yolda giderken enerji kaybı oluyor ve o enerji kaybını asgariye indirebilmek için bir yöntem keşfediliyor. İşte gerilimi yükseltmek diye bir yöntem. Ve o gerilimi yükseltmek de için alternatif akımda çok daha kolay doğru akıma göre. O yüzden de kazanan yani alternatif akım tarafı oluyor. Westinghouse Tesla tarafı oluyor. Benim anlamadığım şu. Edison dediğimiz adam sadece çok önemli bir mucit değil, çok önemli bir iş insanı aslında. Döneminde yaptığı işler ABD ekonomisini de doğrudan ivmelendiriyor. Evet. Aşırı derecede. 1880 ile 1890 arasında yanlış hatırlamıyorsam 1000'in üstünde patent alıyor. Dolayısıyla aslında ticari bir deha da diyebiliriz aynı zamanda. Tabii ki. Buna rağmen bu alternatif akıma şiddetle karşı çıkıyor. Ya benim aklımı almadığı şey o. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Bir yerde dönüp dolanıp kendi yaptığınız insan olarak yatırımlarınızın arkasında durma durumunda kalıyorsunuz. Bu yatırım sadece maddi ya da para, finans anlamında yatırımı kastetmiyorum. Bir de insan olarak zihinsel yatırımımız var. Bazen belli bir fikri alıyoruz, onu yoğuruyoruz. Onun eksiklerini giderek kapatıyoruz ve sonrasında iç tutarlığı olan bir resim oluşuyor kafamızda. Ve o resme bir süreden sonra o kadar vakit harcadık ki hani bebeğimiz gibi alıp çocuğumuz gibi büyüttük ya o fikri. O fikrin artık bir anlamda kölesi oluyoruz. Yani o kendi yaptığımız resme aşık oluyoruz. Bu ne kadar akıllı tırnak içerisinde olursak olalım, ne kadar işte maddi anlamda zeki ya da kurnaz ya da ne demek isterseniz olursak olalım bir noktada insanları bağlıyor. Bir de o yatırım yaptıktan sonra onun çevresinde hele o fikri yatırımın arkasından bir de maddi yatırım gelecek olursa o maddi
yatırımı da korumak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden bazen bir anlamda kör oluyorsunuz. Bazen hatta kör olmayı tercih ediyorsunuz. O tarafları görmeyeyim de bu şekilde bastırayım diyorsunuz. Bir de şöyle bir kısım var. Bu da belki de hani ironik. Şimdi o sırada savaşı, akımlar savaşını Edison'un kaybetmesine sebep olan, az önce söylediğim yüksek gerilimle ilgili olan, trafolu vesaire olan kısım aradan 100 yıl küsür geçtikten sonra tekrar gündeme geldi. Nasıl? Çünkü Edison ve Tesla'nın döneminde yolda giden kaybı azaltmak için gerilimi yükselteceğiz diyoruz ya. Yükseltmek için kullanılan trafo diye bir sistem var. Bunu doğru akımda yapamıyorsunuz. Alternatif akımda yapıyorsunuz. Fakat şimdi 21. yüzyılda bizim doğru akımı da yüksek gerilime çıkartacak sistemler geliştirmemiz mümkün oldu. Ve de bu anlamda ikisi aynı seviyeye geldiler. Alternatif akımın avantajı eşitlendi. Şimdi ve ondan sonra diğer yönlerine bakmaya başladık. Ve biliyoruz ki gene akım bir telin içerisinde giderken eğer ki doğru akım olarak gidecek olursa telin tüm yüzey alanı, daha doğrusu tüm kesit alanında eşit miktarda akabiliyor. Oysa ki alternatif akım daha çok telin dış yüzeyine daha yakın akıyor. Buna işte deri etkisi falan deniyor. Teknik bir şeyler ama özetle Daha az efektif. İlginç bir şekilde alternatif akım daha çok dirençle karşılaşıyor telin içerisinde. Bu da kaybın, yani yolda Yüksek giden kaybın olması. yüksek olması. Şimdi ilginç bir şekilde şu yüzyılda orijinal problemi çözebildiğimiz için Doğrudana geri dönüyoruz. doğru akımın avantajını görüyoruz ve dünyada bazı yerlerde çok büyük enerji taşınması gereken yerlerde yüksek gerilim doğru akım hatları inşa ediliyor. İşte yanlış hatırlamıyorsam mesela kıta Avrupa'sıyla Britanya adalarını bağlayan hat mesela doğru akımla çalışan bir hat. O yüzden hani o zaman Tesla haklı çıkıyor ama bu yüzyılda yaşasalardı, bugünün teknolojisi olsaydı Edison haklı çıkıyordu diyebilirdik yani. Tesla'nın o zaman haksız çıktığı konulara da geçelim mi? Yani çünkü Tesla bazı konularda da büyük yanılgılar içerisinde. Evet. İşte ben bir tanesinin örneğini verdim. Nükleer enerji. Yanlış hatırlamıyorsam Marie Curie'nin buluşlarıyla ilgili de olumsuz açıklamaları var. Değil mi? Radyoaktiviteyle Yani- ilgili de bir şeyler söylüyor. Bize biraz Tesla'nın büyük yanılgılarından bahseder misiniz? Ya şimdi Tesla çok enteresan bir karakter, yani insan olarak da okuduğum bildiğim kadarıyla, uzmanı değilim ama okuduğum bildiğim kadarıyla inadı inat da bir insan. Şimdi bu arada bu da kötü bir şey değil. Bu bazen bizim bilimlerde falan bu karşılaştığımız bir şeydir. İyi bir mühendis, iyi bir bilim insanı bazen biraz belli bir fikri alıp da o fikri çok yönlü geliştirip sonra arkasında çok sıkı durduğu için de başarılı olabiliyor. Ama bunun böyle bir denge noktası var. Biraz daha ileri gittiğiniz zaman da bu sefer şeyi kaybetmeye, o objektif bakmayı kaybetmeye başlıyorsunuz. Tesla da böyle bir tırnak içerisinde cins bir insan. Ve de değişik dönemlerde kendi çağının çok ötesinde öneriler yapabilmiş birisi. Ama aynı zamanda kendi çağının nasıl ilerleyebileceği gerisinde kalan yorumlarda da bulunduğu olmuş. Bu elektriği tamam kabloyla iletiyoruz ama bundan daha iyisi de hiçbir şekilde kablo olmayacak şekilde iletelim dediği bir Bugün wireless, dönem kablosuz var. dediğimiz teknoloji. Bir anlamda evet, ama onu sadece veri iletimi için, güç iletimi içinde. Şimdi yavaş yavaş çıktı ya, mesela telefonu bir cihazın üzerine koyuyoruz veya Şarj mesela oluyor. şey var, bu diş fırçaları, elektrik diş fırçaları, orada herhangi bir metal bağlantısı olmadan plastik bir şeyin üzerine takıyoruz. Evet. Ama o plastiğin içinden güç, elektrik geçebiliyor. Bunun gibi uygulamalar o zaman öngörüp işte hatta böyle büyük kuleler yapalım da o gücü etrafa olduğu gibi yaysın. Biz de etrafa koyduğumuz eşyaları o şekilde kullanalım gibi çağının ötesinde fikirleri de var. Bu aslında Ama gösterilerde yaptığı şeyin ölçek olarak büyütülmüş hali. Sanırım Evet. gösterilerde de böyle alıyor eline, elektrikle oynuyor. evet. Sizin dediğiniz şey şehrin uzak bir noktasına ya da meydana devasa bir... Nasıl ki şu anda mesela cep telefonları için belli yerleri şeyler dikiyoruz, kuleler dikiyoruz, o baz istasyonlarından yayıyoruz. İşte bir anlamda gücü yayılacak baz istasyonları hayal edecek. O baz istasyonlarından güç yayıldığı için de işte hiçbir zaman bir yere bir cihazı prize takmakla uğraşmayacağız. Olduğu yerde gücü alabilecek gibi şeyler hayal etmiş. Ama hani bunların pratikte uygulaması çok zor aslında. Gene de bunlara tamam, hadi cebimize koyduk, bunları okey. Ama bir de başka şeyler var işte, bu nükleerle ilgili, yani radyoaktiviteyle ilgili. Neden olmaz diyor? Nükleer enerji mümkün değil. Neden diyor? Şimdi çekirdekle ilgili Tesla özelinde onun neden karşı çıktığını çok ayrıntılı bilmiyorum. Ama çok insan o dönemde karşı çıkıyorlar. Einstein de onlardan biri. Einstein de onlardan birisi. Tesla Einstein'ın genel görelilik kuramına da karşı çıkıyor. Evet, Tesla ya artık bu arada şöyle bir şey, bir parantez daha açalım. Şimdi bazen ilginç bir şekilde bazı insanların gençliği ve nasıl diyeyim, tecrübeliliği diyeyim, yaşlılığı demek istemiyorum. Tecrübeliliği arasında da böyle ayrı şeyler vardı. Mesela işte Wittgenstein diye mesela ünlü bir felsefeci var. Onun bir erken Wittgenstein'i vardır, bir de geç bir Wittgenstein'i vardır. Bir dönem söylediğinin çok daha farklı bir şekilde başka bir şeyini söylediği dönemler olabilir. Şimdi Tesla'da da bir dönem çok acayip dinamik ve sürekli üretken, ama bir noktadan sonra belki de insanların onun
anlatmak istediği şeyi anlayamamasından dolayı da belki bir küskünlük ya da bir şey artık nasıl bir psikolojisi, bir de bir geç Tesla diyelim. Yani çok daha içine kapanık ve yenilikleri kendi düşüncesiyle uymuyorsa reddeden bir şey var. Bu arada bunun böyle çok Tesla'nın çok sevenleri olduğu için arkasından işte hangi döneminde ne dediyse her söylediğini doğru gibi alıp onun üzerine kuramları inşa etmek isteyen de çok insan çıkmış yıllar içerisinde. Tesla'nın uzay zaman ya da zamanla ilgili falan kendi fikirleri var. O fikirlerde Einstein'ın özel ve genel göreliyle pek örtüşmüyor. O yüzden de Einstein'ın genel göreliğine yok bu olmaz demiş midir? Demiştir. Bence hiç burada şaşırtacak bir şey yok bizi. Ama geri nükleer enerjiyle ilgili bakışlarına dönüşsek olacak. Mesela burada hani bir sürü kişi hep beraber bunun olmayacağını söylüyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, madem böyle bilimsel yanılgılarla ilgili konuşuyoruz. Aslında 1850'lerden 1900'lerin başına olan, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında iki tane belki şey vardır. Yani en büyük adam kimdi? Hani en sağlam bilim insanı, hani böyle en ağırlığı olan kişi değilseniz. İşte 1850'ler falan döneminde Maxwell'dir bu. 1860'lardan aslında 1800'lerin sonuna kadar olan kısımda da Lord Kelvin'dir. Bu adam William Thomson diye bir adam. Çok başarılı olduğu için önce kraliyet tarafından şövalye ilan ediliyor. Sir Thomson oluyor. Sonra daha da işte özellikle termodinamiğe katkılarından dolayı kraliçe onu şey yapıyor, işte sana bu topraklara, tımarlı mı diyelim artık Türkçe'de nasıl olurdu o dönemin karşılığı, toprak veriyor ve Lord oluyor. Verdiği bölgedeki işte yanlış hatırlamıyorsam nehrin mi gölün mü ne ismi Kelvin. O bölgenin ismi Kelvin olduğu için adamın adı Lord Kelvin'e dönüşüyor. Şimdi bu adam mesela 1800'lerin sonunda önemli bir tartışmanın içerisinde bütün ağırlığını ortaya koyuyor. Hani bilimsel, bir de üstüne düşünün artık böyle o asilzade olmuş. Öyle ağırlıklı bir adam. Ağırlığını koyduğu noktada dünyanın ve güneşin yaşıyla ilgili. O sırada bir sürü kişiler şeyi ölçüyorlar. 20 milyon diyor değil mi? Evet, milyon mertebelerinde diyor ondan sonra. Bir sürü kişiler diyorlar ki işte jeolojik verilere bakarak, fosillere vesaire işte milyarlarca yıl olması lazım dünyanın yaşı diye bir jeolog grubu öyle diyor. Kelvin de geliyor diyor ki hayır diyor, işte güneşe bakıyoruz, güneşin sıcaklığı belli, ölçebiliyoruz işte gelen ışıkların, dalgalarının spektrumuna vesaire bakarak. İşte diyor ki bu sıcaklıkta bir şey yapacak olursak, bir küre, bu küre ne kadar sürede soğurdu, ne kadar sürede ısınırdı, bunlarla ilgili hesabı yapıyor. Kabaca söylüyorum bunları, çok kabaca, ama işte diyor ki böyle milyarlarca yıl olmasının imkanı yok. Hani birkaç yüz bin, hadi diyelim milyonlar mertebesine gelebilir ama milyar mertebesinin hiçbir imkanı yok diyor ve bu çok ciddi bir tartışma konusu oluyor. Yani bilim dünyası orada diyelim ki bir tarafta bir daha yeni yetme jeologlar var. Yeni yetmeden kasıt daha kendilerini çok fazla ispatlamamış durumdalar. Evet, o bilim şeylerinde. Bir de bir tarafta işte telgrafın hesabını kitabını yapmış, lord olmuş, termodinamiği kurmuş. Adına şu anda Kelvin diye birim olan adam var. O da diyor ki, ya da onun bir grubu diyor ki hayır, buradaki hesaba göre güneş bu yaşta olamaz, dediğiniz mümkün değil. Dünyanın da güneşten daha yaşlı olmasının imkanı yok. Boşa diyor. Bu hata, yani Kelvin'in yaptığı hata, aynı zamanda Tesla'nın da benzer şekilde yaptığı hata. O sırada bildiğimiz iki tane temel kuvvet cinsinden, temel etkileşim cinsinden her şeyi açıklama çabası. Tesla için elektrik ve manyetizma, az önce konuştuğumuz üzere aslında adamın hani bebeği, yani bütün varlığını oluşturduğu kısım. Şey için de Kelvin için de telgrafın hesaplarını yapmış ve bütün bildiğimiz termodinamik dediğimiz işte motor, yanma, bilmem ne vesaire, onların hepsi elektromanyetizma ile ilişkili, bunları biliyoruz. İkinci etkileşim de yer çekimi. Bu insanlar, Tesla, Kelvin vesaire, bunlar o dönemde bildiğimiz bu bilgiler dahilinde hesap kitap yapıyorlar. Bilmediğimiz yalnız o sırada ve 1900'lerin başında işte Henry Becquerel, ardından işte Marie Curie, Pierre Curie vesaire bu insanlar tarafından keşfedilense radyoaktivite diye bir şey var. Yani bir tane maddeyi oraya koyuyorsunuz, o madde kendi kendine enerji veriyor dışarıya. Bu o dönemin bakışına tamamen ters düşen bir şey. Yani nasıl olur kendi kendine enerji verecek yani? Kim koydu o enerjiyi ki dışarıya çıkacak diye. O yüzden de bunu bilmedikleri için hesaplar boşa düşüyor. Kelvin orada hata yapmış. Biz şimdi artık biliyoruz güneşin merkezinde nükleer tepkimeler olduğu için dışarı ısı verebiliyormuş. Onun için de o Kelvin hesapları boşa düşüyormuş. Ama Kelvin'i düşüren şey aynı zamanda Tesla'yı da düşürüyor. O dönemde epeyce kişi bu radyoaktivite hikayesine çok acayip temkinli yaklaşıyorlar. Ardından o temkinliliği kırıp da radyoaktivitenin varlığını anlayan grupta da bu sefer başka bir temkinli kısım geliyor. O da şu: ya şimdi bir dakika, bu çekirdek, o maddeler, radyoaktif madde kendi kendine enerji yayıyor ama acaba o içerideki enerjiyi bir seferde açığa çıkarıp oradan bir
teknoloji üretmek mümkün olur mu? Ve bu konuda bu sefer gene çok büyük bir grup insan, bunun içerisinde Einstein da var, bunun içerisinde çekirdeği varlığını bir anlamda ispat eden, bulan Rutherford gibi o zamanın en büyük bu sefer deneysel fizikçisi olan kişi var. Bunların hepsi bir kamp oyunda diyorlar ki ya tamam anladık, radyoaktivitede bir şey keşfettik ama o radyoaktivite ancak kendi verdiği sürece enerji verir. Bizim onu böyle bir kırıp içinden o enerjiyi açığa çıkartmamızın imkanı yoktur diyorlar. O yüzden de çok uzunca bir süre, ta 1930'ların ortalarına kadar, ne demek bu? Radyoaktivitenin keşfinden itibaren demek ki 30-35 sene gibi bir süre boyunca radyoaktivitenin varlığını denile gören insanlar da dahil olmak üzere çok büyük bir kısım diyor ki bu enerji orada hapistir. Çıkabildiği kadarı çıkar, daha fazla bir şey olmaz. Nükleere dönüşemez diyorlar. Nükleer enerji evet açığa çıkaramıyorlar ve o da tabii sonra gene bir şekilde bombaya veya enerji kaynağına dönüşecek şekilde çözülüyor. Oppenheimer'a vesaire, işte Lise Meitner'a, işte Otto Hahn'a vesaire gene bir başka bir grup bu sefer geliyor. Diyor ki ya biz bunu deneyeceğiz ve denerken adım adım daha önce insanların olmayacak dediği şeyin olabileceği ortaya çıkıyor. Daha geriye de gittiğimizde, işte Thomson'dan daha geriye de gittiğimizde çok ilginç iddialar da ortaya çıkıyor. Da Vinci herhalde mükemmel bir deha olduğunu tüm dünya Herkes biliyor. kabul ediyordur. Evet. Ayın yüzeyinin suyla kaplı olduğunu iddia ediyor ama. Vallahi çok olabilir. Evet, yani daha geriye gittiğimizde iddialar biraz daha tırnak içerisinde söyleyeceğim saçmalaşıyor. Ama biz şeye gelelim, o döneme gelelim, bahsettiğiniz döneme, Einstein'dan bahsedelim. Kuantum dolanıklılığının mümkün olmadığını neden savunuyor? Bir de basit bir şekilde kuantum dolanıklılık ne demek? Bunu açıklayabilir misiniz? Tamam, peki şimdi bu belki başlı başına uzun bir program olabilecek bir konu aslında. Bununla ilgili de şöyle manşet atarlar hocam, siz de bilirsiniz. Einstein'ın büyük yanılgısı diye. Evet, ya şimdi bu arada bunu hemen söyleyince bir... Donald Goldsmith'in öyle de bir kitabı var. Bu isimde bir kitabı da var yani. Evet. Bu arada yalnız yine de bir parantez açayım. Einstein'ın büyük yanılgısı, o kadar çok büyük yanılgısı var ki. Bunlardan mesela bir tanesi işte evrenin genişlemesiyle ilgili yanılgıdır. Ondan sonra bu da çok hani kendi kendine yanılgısı olduğunu kabul ettiği yanılgılardan birisi bu. Çok kısa ondan da bahsedin isterseniz. Olur yani şimdi Einstein... Hubble'a kadar biz zaten evrenin genişlediğiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Evet, yok. Zaten başka bir şey söyleyeceğim. Hubble dönemine kadar, yani biz 1910'lara kadar aslında evrendeki tek galaksinin içinde yaşadığımız Samanyolu olduğunu zannediyoruz. Yani başka bir şey yok. Bakıyoruz etrafa, işte yıldızlar falan var. Bir de yıldızların haricinde böyle birazcık böyle şeyler var. Güneş. Böyle bulutsu gibi, çok böyle teleskopta tek nokta gibi çıkmayanımsı bir şeyler var. Ondan sonra onların her birinin bizim Samanyolumuz gibi içerisinde yüz milyarlarca yıldızın olduğu başka galaksiler olduğunu biz ancak 1910'larda keşfedeceğiz. Yani bakın bu aslında bir parantez açıyoruz ama bilimle ilgili yanılgılar falan derken dikkatinizi çekmek isterim. Biz bundan 100 yıl öncesine kadar gökyüzünde gördüğümüz o ışık noktalarının çok büyük bir kısmının yıldız olmadığının bile farkında değildik. Düşünsenize. Yani bırakın galaksilere bakıp da evrenin genişlemesini, galaksi diye bir şeyin olduğunun bile farkındayız, başka galaksiler olduğunu. Neyse. Şimdi Einstein genel görelilikle ilgili denklemlerini yazıyor ve o denklemleri bir ana hatlarıyla çözmeye çalışıyor. Şimdi bizim bilimde iki aşama var diye bakabiliriz isterseniz. Bir, elimizdeki gözlem ve deneyi açıklayan bir kuramın ortaya konması, matematiksel bir kuramın ortaya konması. İki, o matematiksel kuram, elimizde bir denklem, o denklemin çözümlerinin bulunup oradan yeni bir teknolojinin çıkması ya da yeni bir deneylerin yapılabilir hale gelmesi, tamam mı? Şimdi Einstein denklemlerini ortaya koyuyor. Koyduktan sonra onu bazı özel durumlar için çözümünü üretiyor ve o çözümlere bakarak diyor ki işte şurada şey vardı, Merkür, o Merkür'ün hareketini bu denklem şöyle açıklar diyor. Güzel. Şimdi bir iki tane böyle şeylerimiz. Ama bir de bir denklemini sadece Güneş sistemindeki veya işte ne bileyim küçük gezegenlerin hesabında falan değil de bir de dünyanın, yani evrenin tamamı için uygulamaya çalışırsak nedir diye bir hesap yapıyor ve o hesaba göre denklemi olduğu gibi bıraktığı durumda şeyin sürekli genişleyici gibi bir sonuç ortaya çıkıyor, tamam mı? Ya da daha doğrusu evrenin genişlemek veya küçülmek zorunda olduğu gibi bir şey ortaya çıkıyor, tamam mı? Ve bu da o dönemki felsefi bakışımıza ters. O dönemki felsefi bakışımız evren geçmişten geleceğe kalıcıydı. Bir anlamda evrenin başlangıcı yok, evrenin bitişi yok. Bu bir sürü bilim insanı arasındaki dominant felsefi bakış bu. Ve tabii Einstein bunu görünce ya diyor ki denklemi demek ki bir şey yanlış yaptım. Çünkü buna göre evren genişliyor. Nasıl olacak? Onun üzerine denkleme diyor ki bir dakika
dakika ben bu denklemin yanına şöyle bir tane ek bir faktör yazayım. Bir eksi bir şey koyayım. O eksi şey o büyümeyi durdursun. Böylece de evren hep aynı büyüklükte kalabilsin. Sonra işte 1910'ların arkasından işte Hubble gibi insanlar geliyorlar. İşte galaksileri önce fark ediyoruz. Sonra o galaksilerin giderek bizden uzaklaştığını fark ediyoruz. Sonra oturup da bütün veriyi bir yere koyduğumuzda bayağı evrenin genişlediği ortaya çıkıyor. İşte o noktada Einstein direkt diyor ki işte bakın bu benim en büyük yanılgım o sırada. Kendi de kabul ediyor. Yani çünkü ilginç bir şekilde elindeki veriye bakarak ve iç tutarlı olan bazı fikirlere bakarak yazdığı denklemde içine felsefi bir şey sinmediği için düzeltme ihtiyacı duymuş değil mi? Çok ilginç. Ve bu o anlamda yani gerçekten yanılgı. Yani bir bilim insanının kendi dünyaya bakışının yaptığı bilimi nasıl etkileyebileceğine belki de en güzel örnek bu. Ve sonrasında ama iyi bir bilim insanı olduğu için deneyle ve gözlemle veri gelip de o felsefi pozisyonunu yıkabildiği noktada hemen bu fikir benim değiştiriyor. yanılgımdı deyip geri adım atabiliyor. Bu diğer sizin dediğiniz işte dolanıklıkla ilgili olan kısım sonunu göremeyeceği bir yanılgı. Yani işte, yaşasaydı 1-2 sene öncesine kadar sanırım o bir Nobel de getirdi değil mi yakın zamanda? Evet Einstein, Podolsky, Rosen beraber yazdıkları bir şey var. Kuantum yani bu konuyu çok girmeyeyim ama karmaşık olduğu için çok karmaşık girmeyelim. olduğu için ama kabaca şöyle söyleyelim. Birbirinden mesafe olarak araları açılmış ama birbiriyle başlangıçta bir şekilde etkileşime sokulmuş. Kuantum Parçacıklar. mekaniği gösteren parçacıkların birbirlerine çok uzağa gitseler bile hala bir sistemin parçası olarak davranabildiklerini iddia ediyor kuantum İletişim mekaniği. halindeler yani. Bir anlamda iletişim halindeler. Yani özellikle iletişim halinde demedim. Özellikle bir sistemin parçalarıymış gibi dedim. Hani birbirinden ayıramadığımız bir bütünler. Ve bunlar bir bütün olduğu için de birinde bir ölçüm yaptığımızda işte acaba sen buraya mı döndün, buraya mı döndün diye bir ölçüm yaptığımızda o ölçüm otomatikman sistemin diğer yarısını da etkilemiş oluyor. Bu Einstein'ın bir sürü gene felsefi pozisyona çok aykırı bir şey. Einstein'ın bütün kurguları işte ışık hızıyla ilgili özel görelilik, genel görelilik, lokalizasyon üzerinden, yerellik üzerinden kurulu. Yani hiçbir şey diğer başka bir şeyi yanında olmadan etkileyemez. Temas halinde değilse. Temas halinde değilse etkileyemez. Bunun üzerine kurulu bütün kurgu ve çok da sağlam bir prensip bu. Einstein kuantum mekaniğindeki bu özelliği yakalıyor. Hani kuantum mekaniği matematiğinin böyle bir şeye işaret edeceğini, böyle bir sistemin iki parçasının çok uzakta olup hala birbirini etkileyebiliyormuş gibi olabileceğini fark ediyor. Ve onun üzerine kalkıyor diyor ki bu kuantum mekaniğinde bir arıza olması lazım. Yani evet kabul ediyorum. Ben de başlangıçta işte ışığın tanecik olduğu ile ilgili hesapları yaptım. Nobel ödülünü de hatta oradan aldım. Ama gene de bu kuantum mekaniği arkadaşlar ancak bir yere kadar getirir bizi. Bir yerde bu çatlaması lazım diyor. Ne zaman? 1930'ların ortasında. Sonra uzunca bir süre bu konu kabaca rafa kalkıyor. Çünkü söylediği seviyede ölçümleri zaten yapabilmekten çok uzağız. Teknolojimiz ona uygun değil. Felsefi bir çeşit tartışma gibi masada kalıyor, tartışılıyor falan. Sonra yavaş yavaş teknolojimiz ilerledikçe aslında Einstein'ı rahatsız eden kısmın kuantum mekaniğinin doğal bir parçası olduğu ve o doğal parçanın evrende bırakın hayata geçmeyi onun sayesinde teknoloji çıkarılabilecek bir özelliği olduğunu özellikle 1970'lerden 80'lerden sonra peyderpey geçiyor. Ama tabii bu arada gariban Einstein rahmetine kavuşmuş oluyor. O yüzden bu yanılgısının bilincinde olmayarak ölmüş. Ama bence bu yüzyılda yaşıyor olsaydı, buradaki deney sonuçlarını görseydi hala içine sindiremezdi ama gene o daha önceki yanılgısından dönebildiği gibi burada da dönebilirdi. Evet. Bir de Tesla ile karşılaştırdığımız zaman Einstein'ın ikinci dönemi diyebilirsek, yani sizin tabirinizle yapıyorum. Daha huzur içerisinde geçiyor gibi. Çünkü Tesla hayatının son döneminde hem maddi açıdan çok büyük zorluklar yaşıyor hem de dediğiniz gibi o psikolojik kendi felsefesi, kendi dünya görüşünü anlatamamanın, kendi ifade edememenin sıkıntılarını yaşıyor herhalde. Evet. Einstein ona göre daha huzurlu Einstein tabii çok daha o anlamda avantajlı Evet. çünkü artık kendini ispatlamış. Bir de bir insan. Yani Einstein çok dünya olaylarıyla ilgili de çok iyimser ama aynı zamanda çok olayları düzgün okuyabilmiş bir insan. Bu işte Oppenheimer'la falan ilgili şeylerde de gündeme geldi. Yani Oppenheimer'a zamanında ya da sen boşa kürek çekiyorsun diyor mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki değişik olaylarda. Akıllı bir adam. Onun için daha huzurlu devam etmiş Einstein. Allah hepimize böyle bir şey göstersin. Amin. Bilim insanlarının, önemli şahsiyetlerin yanılgılarından bahsettik. Bir de uzun bir süre geçerliliğini sürdüren ama günümüzde tabii ki büyük bir yanılgı olarak bilebildiğimiz
bildiğimiz hipotezlerden, kuramlardan bahsedelim isterseniz. Onlardan bir tanesi esir hipotezi mesela. Sanırım geçmişte ciddi bir zaman diliminde ışığın tek başına hareket edemeyeceğini, esir maddesinin ona eşlik ettiğini savunuyordu bilim insanları, değil mi? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi olur. Şimdi aslında bu bizi az önceki sohbetimize gene bir miktar bağlıyor. Dedik ya 1800'lerin başından itibaren bu elektrik ve manyetizma ile oynuyoruz. 1820'ler civarında kendi kendini yetiştirmiş bir genç insan var. Michael Faraday diye bir adam. Bu adam hakikaten hani çok zor şartlarda okumaya çalışmış, öğrenmeye çalışmış, düzgün eğitimi falan yok ama bir şekilde o zamanın bir anlamda popüler bilimcilerinden bir tanesinin yanına giriyor ve orada deneylere vesaire giriyor. Sonra yavaş yavaş kendini o kadar iyi ispatlıyor ki deneyci olarak, o kadar becerikli ki şu anda bizim işte Faraday kanunu falan dediğimiz işte elektrikle manyetizmanın nasıl etkileştiğine dair çok kritik şeyleri deneyle ortaya çıkarıyor, onları söylüyor ve bu arada manyetizma ile ilgili bir öngörü ya da bir hipotez ortaya atıyor. Daha derseniz şöyle bir kuram ortaya atıyor. Ne demek kuram? Evrende bazı şeyler oluyor ve biz bu olan şeyleri anlayabilmek için insan diliyle ifade edebileceğimiz bir zihinsel resim oluşturuyoruz. Yani gerçekte gözümüzü açıp böyle etrafa baktığımızda elektrik alan çizgileri ya da manyetik alanlar falan görmüyoruz. Mıknatıs gördüğümüz zaman işte bu mıknatıstan bir şeyler bize doğru fışkırıyor demiyoruz, değil mi? Ama kafamızın içerisinde buradan bir şeyler çıkıyor diye bir resim, hayali bir resim yapacak olursak o çıkan şeylerle ilgili bildiğimiz diğer fiziksel sistemleri getirip matematiğini buraya daha kolay uygulayabiliyoruz. Somutlaştırayım. İşte ne bileyim, burada bir sıcak bir cisim var, burada soğuk bir cisim var. Bu ikisini birbirine dokunduğumuzda sıcak giderek soğuyor, soğuk da giderek ısınıyor, değil mi? İkisi bir noktada eşit sıcaklığa geliyorlar. Bununla ilgili belli ki sıcakta bir şeyden çok var, soğukta ondan az var. Sıcaktan soğuğa bir şey akıyor diyoruz mesela. Bu bir şey. Isıyı bir sıvı gibi, akan su gibi bir şey. Gözle görünür sıvı gibi bir şey yapmak. Aynı şekilde Faraday da diyor ki burada bir mıknatıs var. Az önce kalorik teorisinden. O kalorik teorisi, evet, mesela o da başka bir şey. Ama Faraday da o dönemde diyor ki burada mıknatıs var. Bu mıknatısı ben hareket ettirdiğimde etrafta işte bobinlerde vesaire elektrik oluşabiliyor. Nasıl oluyor bu? Buradan, bu mıknatıstan dışarı bir şeyler çıkıyor olmalı bizim gözle göremediğimiz ve onların şeylerini böyle küçük küçük çizgilerle modelliyor. O etrafta çizgiler yok ama sanki çizgiler varmış gibi hayal ediyor. Gözle görmez bu çizgiler ve bizim bu teli yanından geçirdiğimizde o çizgileri ne kadar sıklıkla keserse o kadar çok akım olduğunu söylüyor. Yani bir çeşit şey gibi düşünün modellemek için. Burada elimizle böyle parmaklarımla oluşan bir şey düşünün. Bir grid, bir ızgara. Eğer ki etrafta bu ızgaradan bir şeyi böyle bir kalemi geçirtmek istersen bu ızgaranın tellerine dokunduğu için ne kadar çok tele dokunursa bu kalem o kadar etkileniyor. Gözle göremediğimiz manyetik alan çizgileri diye bir şey öneriyoruz. Teli o manyetik alan çizgilerinde hareket ederken ne kadar çok çizgiyi keserse o kadar etkilenecek diyor. Şimdi bu dediğimiz gibi bir zihinsel resim oluşturduk. Öyle bir gerçekte manyetik alan çizgisi var mıdır yok mudur değil. Böyle hayal ettik. Bu hayalin sonucunda ama hesap yapabilir oluyoruz. Birim zamanda kaç tane çizgi geçiyor, kaç tanesini kesiyor. İşte ortaya koyduğunuz mıknatıstan kaç tane çizgi çıkar. 2 mıknatıs koyduğumuzda o çizgilerin sayısına ne olur falan gibi hayal edebilir ve dolayısıyla matematik yapabilir oluyoruz. Şimdi Faraday diyor ki manyetik alan çizgileri diye bir şey var. Sonra arkadaşlar, o dönemki diğer arkadaşlar diyorlar ki bu senin dediğin fikir fena olmasa bile hesap kitap açısından saçmalık. Yani gözle görmez çizgi diye bir şey mi olur? Bunu 1850'lere kadar Faraday çok büyük deneyciydi ama kafası ancak bu kadara basabildi diye biraz da böyle küçümseyerek bakıyorlar. Ta ki James Clerk Maxwell denilen arkadaş gelinceye kadar ve Maxwell bu fikri, yani böyle bir çizgiler bir şeyler olabileceğini ciddiye alıyor. Ve ondan sonra da 1854'te işte ya da 56'ydı sanıyorum, Faraday'ın manyetik alan çizgileri hakkında diye bir makale yazıyor ve o makalede bütün o zamana kadar bildiğimiz elektrik ve manyetizma ilgili tüm formüllerin hepsinin bir araya getirilip bazı sonuçlar olabileceğini gösteriyor. Mesela o sonuçlardan bir tanesi ışık denilen şeyin aslında elektromanyetik dalga olduğu falan gibi. Yani böyle birdenbire ortaya böyle dan diye bir şey düşürüyor. Herkes birden bu fikir acaba iyi, gerçekliği var mıydı? O kuram, o çizgiler gerçekten olabilir mi diye tartışmaya başlıyorlar. O sırada yalnız ister istemez şu ortaya çıkıyor. Hadi diyelim burada havanın içerisinde de bu çizgiler belki havadaydı ama şimdi güneşten bize ışık geliyor. Gelirken nerede o çizgiler, yani neyin içinde gidiyorlar? Onun üzerine diyor ki o zamanki arkadaşlar, madem ki bu elektrikler falan filan çizgiler var, akabiliyor, gidebiliyor falan. Acaba bu ışık da, elektromanyetik dalga dediğimiz şeyde, bu elektrik ve manyetik alanlarda acaba gözle göremediğimiz, havayı nasıl gözle göremiyorsak, gözle göremediğimiz bir maddenin içerisindeki hareket midir? Buna esir maddesi. Buna esir maddesi diyoruz, evet. Bu arada bunun aslında hani modelle, o modelin bizi nasıl ittirdiği açısından isterseniz şöyle bir daha da somutlaştırayım size. Şimdi
suda dalga, denizde dalga diye bir gözünüz önüne getirin bir dalgaları. Tamam mı? Ondan. Peki şimdi ben diyorum ki denizde dalga var ama su molekülü etrafta hiç yok. Deniz olmayan bir yerde deniz dalgası olabilir mi? Şimdi bu tuhaf bir şey. Ben mesela sese dalga diyorum. Sesi aslında niye duyabiliyoruz? Nasıl olabiliyor? Aslında hava var. Hava da aslında gerçek. Hava molekülleri hareket etmesine biz ses dalgası adını veriyoruz. Şimdi aynı şekilde Dünya ile Güneş'in arasında ışık geliyor. Işık da bu Maxwell vesaire hesaplara göre madem elektromanyetik dalga. Bu dalganın kendisinin içinde oturduğu bir suyu olması lazım. Bir sıvısı olması aslında lazım. bir esir denizinden bahsediyoruz. Esir maddesinin olduğu bir denizden bahsediyoruz. Şimdi süremiz Önce çok kısaldı. Tamam. İsterseniz bunun nasıl çürütüldüğüyle ilgili konudan da bahsedelim. O deneyden de bahsedelim. Çünkü o deneyi yapanlara sonrasında Nobel vereceğiz. açacak. Bir Aynen tanesini, öyle. evet. Onunla ilgili bir animasyonumuz vardı. Görebileceğimiz bir yere açarsa rejideki arkadaşlarımız, yönetmenimiz onu rica edelim. Tabii. Çünkü son cümlelerimizi yani size son sorum bu olacak. Tamam, bu kadar yanılgılardan bahsettik de hocam bilime ne kazandırıyor? Yani biz bu insanları gömmeye mi geldik buraya? Siz bize bir anlatır mısınız diye Tamam, söyleyeceğim. Michelson Morley deneyinden bahsediyoruz değil mi hocam? Evet, Michelson-Morley deneyi. Şimdi video girdi galiba yayına. Bir tane sağınızdan da görebilirsiniz tamam. hocam. Şimdi şu sol tarafta bir ayna var. Yarı geçirgen bir ayna. Gelen ışığın bir yarısını, şimdi mesela geliyor ışık. Bu aynadan yarısını ileriye geçmesine izin veriyor. Geri kalanını yansıtıyor. Gördüğünüz gibi şimdi bir kısım düz devam etti, bir kısım yansıdı. Sonra karşı taraflara normal 2 tane ayna koyuyoruz. O aynalardan yansıyıp geri geliyorlar. Geri geldikten sonra yarı geçirgen aynaya geldikleri için gene bir kısmı devam ediyor, bir kısmı yansıyor. Böylece de karşı tarafta bu 4. köşede yansıyanlarla dönenler üst üste binebiliyorlar. Bu bir dalga ise dalgaların da işte böyle üst üste bindiğinde bir güzel tarafı var. Eğer ki ters gelecek olurlarsa birbirlerini sönümlendiriyorlar. Üst üste tam doğru zamanlamada gelecek olurlarsa birbirini güçlendiriyorlar. Dolayısıyla da biz burada efektif olarak bir ışığı alıp 2'ye bölüyoruz. 2 ayrı patikadan yollayıp sonra tekrar kendi üstüne bindiriyoruz. Bu 2 patikanın üzerinde giderken bir tanesi daha uzun, bir tanesi daha kısa olacak olursa o dalga kaymaya uğruyor. Kaymaya uğradığı için de o mesafeyi uygulayarak efektif olarak diyoruz ki bu dalgayı kendi kendine sönümlendirmemiz mümkün olmalı. Yani esir maddesi o yönde çünkü gidiyor. İlk başta esir yok. Bu sadece şey gibi. Şu ana kadar sadece denizdeki dalgayı görüyorum. Suyun kendisini gözle göremiyorum. Çok az zamanımız kaldı. Sadece işte suları üst üste bindiriyorum. Ama deneyi yaptığımızda bu etrafta dalgayı taşıyan bir ortam varsa esir maddesi gibi. O esir maddesindeki hareket bu 2 Etkileyecektir. patikadaki yolların miktarını etkilemesi lazım. Üst üste binemeyecektir o Üst zaman. üste binemeyecekler. Ama üst üste biniyor. Evet, üst üste biniyor. Dolayısıyla ispatlamak için yaptıkları deney tam tersine Evet, gelecek. evet. Bunu rahatlıkla biz deneyeceğiz. İşte esir maddesinin içerisinde dünya ne kadar hareket ediyor onları ölçeceğiz falan diye yola çıkıyorlar ve en sonunda esir diye bir şeyin olmadığını buluyorlar. Ki bu deneyden yola çıkarak 1907'de Nobel'i alacakları da bir çalışma Michelson serisinin 1907'de içerisinde Nobel'i alacak. Peki biz bu kadar yanılgılardan bahsettik hocam. Bu yanılgılar bilim dünyasına ne katıyorlar? Yani bunların varlıkları neden önemli? Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz bilimi yanlış anlıyoruz. Bilim, bunu daha önce de söylemeye çalıştım bir sürü yerlerde ama bilim doğruya ulaşma çabası değildir. Bilim hep daha az yanlışa ulaşma çabasıdır. Dolayısıyla ilk başta bir evrenle karşı karşıyayız. O evreni anlayabilmek için elimizdeki veriler dahilinde kabaca bir modelle başlıyoruz. Diyoruz ki bu aksın, bu böyle gitsin, buradan çizgi çıksın. Bu bir anlama çabası. Sonra elimizde hiçbir şey yoksa zaten hiçbir şey yapamıyoruz ama böyle bir fikrimiz varsa bu fikri bu sefer deneye tabi tutabiliyoruz, sınıyoruz. Sınadıktan sonra da o fikrin yanlış olduğu yerleri bulup silip bu sefer daha iyi bir fikre geçiş yapabiliyoruz. Ya da daha başka güzel bir şey daha yapıyoruz bazen. Şimdi o fikri kullanmaya başlıyoruz. O fikir sayesinde matematiğimiz gelişiyor. O sayede bazı teknolojileri geliştiriyoruz. Kalorik diye bir sıvı diye ısıyı hayal ediyoruz. Oradan motor, içten yanmalı motorla ilgili hesapları yapıyoruz. Termodinamiğin kanunları geliyor. Bir sürü şeyler geliyor ve pratik işe yarıyor. Yani lokomotifi yürütür oluyorsunuz. Sonra yalnız daha test ederken bir yanılgılar olduğunu fark ediyoruz. O baştaki fikrimizin, resmin, o kafamızdaki zihinsel resmin hatalı olduğunu buluyoruz. Ama yeni bir resim oluştururken eski resmin getirdiği matematiği aynen ileriye taşıyoruz. O yüzden de evreni anlayışımızdaki hataları bulup onları onarıyoruz veya yeni değiştiriyoruz. Ama bu arada evrenle ilgili elde ettiğimiz matematik ve deneysel sonuçlar hep yanımızda baki kalıyor. Hep biriktiriyoruz onu. Böyle bir çeşit bakiyemiz sürekli büyüyor. Fikrimiz değişiyor ama bakiye büyüyor. O yüzden de Yanılgılar çok önemli. Yanılgılar çok önemli. Yanılgılar olmadan hatta şöyle söyleyeyim isterseniz bitirirken. Yani yanılgılar olduğu için bilim ilerleyebiliyor. Bugün bana bir problem var. Şunları bir araya koyduk. Deney sonucu uyumsuz dediğinizde bundan mutlu oluyorum. Çünkü bu demek ki
Demek ki bir şeyleri tekrardan gözden geçirip daha ileriye götürmek için bir fırsat açılmış demek. Efendim konuşacağımız konular bitmedi ama süremiz bitti. Erkcan Hocam geldiğiniz için ve bu güzel sohbet için size çok teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederim. Ben de keyifliydi ben de. Ben de çok keyif aldım. Umarım izleyicilere de geçmiştir bu durum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta bambaşka konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.